Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3-4 yaş hatta 4,5 yaş aralığındaki çocuklarımız için çok hoş, çok güzel bir yelek yapımını anlatacağım. Baştan sona detaylı bir şekilde anlatacağım. 3 parça şeklinde öreceğiz arkadaşlar. Hem kız çocuklarına uyar hem erkek çocuklara uyar. Renk seçeneğine göre arkadaşlar ben böyle pudra pembesi açık bir ip kullanacağım. Yani kız çocukları için öreceğim. Dediğim gibi renk seçeneğine göre kız ya da erkek çocuklar için örebilirsiniz. İp olarak Baby One kullanacağım. Kartopu ilk defa deneyeceğim bu ipi. 100 gram 250 metre. Önleri 43 ilmek başlayacağım. Arkayı da 79 ilmek olarak başlayacağım arkadaşlar. Böyle elinizin sıkılığına, genişliğine de bakın. İpinizin inceliği, kalınlığı da önemli. Ona göre ayarlama yaparsınız. Deseni de çok hoş, çok güzel bir desen. Videoda yeleğin önce sağ ön döşünü yapacağız. Orada detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama ayrıyeten anlatım videosu da var arkadaşlar. Oradan yapmak istiyorum derseniz size yorum kısmına yazın, linkini atabilirim. Şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. Böyle ördükten sonra bittikten sonra size santim olarak da vereceğim arkadaşlar. Şurası şu kadar santim, burası bu kadar santim diye size ölçü vereceğim videonun sonunda. Bu kanalımda, Ören Hanım kanalımda tek parça olarak yapımını anlatacağım. Knitting Patterns kanalımda da 3 parça olarak, yani farklı desenler uygulayabilirsiniz diye 3 parça olarak videomu paylaşacağım arkadaşlar. Yani sağ döş, sol döş ve arka ve dikimi olarak paylaşacağım inşallah. Bu videoda tamamen bütün şeklinde hepsini anlatacağım. Böyle, evet, biraz heyecanlı anlattım çünkü heyecanlıyım. Böyle uzun modeller beni heyecanlandırıyor. Beraber yapacağız. Sonucunda beraber göreceğiz inşallah. Şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, dediğim gibi ilk önce sağ ön döşü yapacağım. Sonra sol ön döşü. Sonra arkayı yapacağım arkadaşlar. Hazırsanız hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, 43 tek sayı, 43 tane benimle aynı yapanlar tek sayı 43 ilmek atalım. Daha büyük yapmak isteyenler de e, desen, ortadaki desenimiz mesela biz 7 desen yapacağız. Onlar 8 desen yapabilir. Onu da yorum kısmında sorun, yardım ederim inşallah. Evet, 43 ilmek atalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 43 tane ilmeğimi attım. Burada iki ipimi birbirine bağlayayım. Şöyle çevirdim. Haroşa öreceğiz. Haroşayı ben ön yüzden de düz, tersinden de düz olarak örüyorum. Evet, bu şekilde haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son iki ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Bakın bir sıra haroşam oluştu bile. Şöyle ipimi kendime doğru alıyorum. İlk ilmeği bu şekilde örmeden sağ şişimi alıyorum ki kenarı düzgün olsun. Sonra yine haroşa örerek devam ediyorum. Evet, bu şekilde haroşa öreceğiz. Şöyle şeyden göstereyim. Evet, bu sol döşü arkadaşlar. Biz şimdi sağ yapıyoruz. Sol döşü e, ben gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 sıra haroşa öreceğim. 6. sıra haroşayı da ön yüzden örelim, tersinde beraber öreceğiz. Şurada bir ufak bir detay var. Çünkü model aralarında haroşa var gördüğünüz gibi. Bu ilk model e, haroşası olacak. O yüzden şuralarda detay var, onu göstereceğim. Dediğim gibi 5 sıra haroşa örelim. 6. sıra haroşanın da ön yüzünü örelim. Tersinde yine size göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 sıra haroşa ördüm. Ön yüzden de haroşa olarak ördüm. Şimdi tersindeyim. Çevirelim. Kenar bandı 7 ilmek haroşa olacak. Bu bir. Haroşa örerek ilerliyorum. 2 3
4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Bir tane ters örüyorum. Ve son 8 ilmek kalana kadar haroşa örerek ilerliyorum. Evet, 8 ilmek kalana kadar örelim. 8 ilmek kalana kadar ördüm. Bir tane ters örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp ters sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Ön yüzeyim. Artık desene geçiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde hiçbir işlem yok. Haroşaları da düz. Düzleri de düz ördüğümüz için bu sıramızda bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Evet, düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, düz örerek sırayı tamamladım. Çevirdim, tersindeyim. İpim bu taraftaysa tersteyim. İpim bu taraftaysa ön yüz arkadaşlar. Bilirsiniz çoğunuz eminim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşam örüyorum. 1, 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı düz olarak ördüm. Şimdi ters örüyorum. Son 7 ilmek kalana kadar ters örelim. Evet, 7 ilmek kalana kadar ters örelim. Evet, 7 ilmek kalana kadar ters ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örerek ters sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim, ön yüzeyim. Bu sırada düğme iliğimizi yapalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek daha örüyorum. 3 ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisine bir örüyorum. Ve 2 ilmek haroşam ördüm. Bu şekilde. Düz ilmeğe kadar örmüş oldum. Şimdi sıradaki düz ilmeğimi örüyorum. İpimi kendime doğru aldım. 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Burada elimizi biraz geniş tutalım. Bu ipimiz kasmasın. Bir düz ördüm. İpimi kendime doğru aldım. 3 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 2, 3. İpi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. İpimi kendime doğru aldım. 3 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. Görüntü bu şekilde olacak. İpimi kendime doğru aldım. 3 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz. İpimi kendime doğru aldım. 3 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpim arkada, bir tane düz. İpimizi kendimize doğru alıp 3 ilmeği örmeden alıyoruz. İpimizi arkaya alıp bir tane düz örüyoruz. Yine ipi kendime doğru aldım. 3 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya aldım. Son bir düz ilmeğim kaldı. Onu da örüyorum. Şöyle göstereyim. 7 tane desenimiz oluştu bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalan ilmeklerimi de haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Tersinde hiçbir işlem yok. Haroşaları haroşa öreceğiz. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desenin arkasında ters örüyorum. Evet, ters örerek ilerliyorum. Son 7 ilmek kalana kadar ters olarak örelim. Evet, son 7 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Artırdığım ilmeği de haroşa örüyorum. Çevirdim.
Evet, gördüğünüz gibi birinci düğme iliğimiz oluşmuş oldu. 13 sıra haroşada bir düğme iliği açacağız. İpimi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, bir alttaki ön yüzde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yine şerit yapacağız. Bir düz ördüm. İpimi kendime doğru aldım. 3 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya alıp bir tane düz örüyorum. İpi kendime doğru alıp 3 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. İpimi arkaya alıp bir tane düz örüyorum. Bakın aynı yere denk gelecek. İpi kendime doğru aldım. Bir alttaki 3 ilmeğimi örmeden almıştım. Yine aynılarını örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya alıp bir tane düz örüyorum. Kendime doğru aldım ipimi. 3 ilmeği örmeden alıyorum. İpim arkada bir tane düz örüyorum. Evet, bu şekilde son 7 ilmek haroşamız kalana kadar örelim. Evet, şöyle göstereyim. Bakın ikinci sıra şeridimizde tamamlamış olduk. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Tersinde yine bir önceki ters sırasında ne yaptıysam aynı işlemi yapıyorum. Haroşalarımı haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve modelimin tersini yine ters olarak örüyorum. Arkasını ters olarak örüyorum. Son 7 ilmek kalana kadar ters örelim. Son 7 ilmeğimizi haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, ters sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Yine şerit yapacağız. Üçüncü şerit sıramızdayız. Aynı işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 7 ilmek haroşadan sonra karşımda düz ilmeğim var. Düz ördüm. İpimi kendime doğru aldım. 3 ilmeği yine örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. İpimi kendime doğru alıp 3 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz. İpimi kendime doğru aldım. 3 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpim arkada, bir tane düz. Evet, bilirsiniz artık bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Üçüncü sırada şeritimiz oluştu. Çevirdim. Tersinde yine tersine nasıl örüyorsak aynı şekilde 7 ilmek haroşamızı örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra desenimin arkasını ters örüyorum. Son 7 ilmek kalana kadar ters örelim. Son 7 ilmeğimizi haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, ön yüze geçtim. Desenimizin şeklini vereceğiz bu sırada da. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra bir tane düzümü ördüm. Şimdi ikinci düzümü örüyorum. Tam ortadaki ilmek, şeritlerin tam ortasındaki ilmek. Şimdi şişimle şöyle şeritlerin altından geçiyorum. Bakın, üçünün altından geçtim. Tam ortadaki ilmeğim bu. Onu düz olarak örüyorum. Ve kolaylık olsun diye bu şekilde çıkartıyorum arkadaşlar. Alttan geri geçiyorum. Sol şişimden ilmeğimi bırakıyorum. Evet, şeklini verdik. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Tam ortadaki ilmeğime geldim. Şeritlerin altından girip o ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dilerseniz şimdi bırakabilirsiniz. Böyle bu şekilde sonra geçebilirsiniz. Böyle ya da yine 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Benim yaptığım gibi alttan giriyoruz. Düz örüyorum ve alttan geçtikten sonra sol şişimdeki ilmeğimi bırakıyorum. Ördükten sonra bırakıyorum. 3 tane düz. 1, 2, 3. Şeritlerin altından
geçiyorum ve bu şekilde ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane düz, 1 2 3 şeritlerin altından girip ortadaki ilmeğimi bu şekilde düz olarak örüyorum. 3 tane düz, 1 2 3 şeritlerin altından girip ortadaki ilmeğimi bu şekilde düz olarak örüyorum. 3 tane düz, 1 2 3 şeritlerin altından girip ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ördükçe eliniz alışır, daha hızlı örersiniz. Kalan ilmeklerimi de bakın. 2 ilmeğim kaldı. Onları da düz ördüm. Kalan 7 ilmek haroşamı da örüp sıramı tamamlıyorum. Bu modelin detaylı anlatımı var arkadaşlar kanalımda. Bunu da karıştırırsanız sıraları size yorum kısmına yazın. Size linkini atabilirim. Evet, desenim tamam oldu. Çevirdim. Tersinde yine aynı işlemi yapacağım. 7 ilmek haroşa öreceğim. 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerliyorum. Son 7 ilmek kalana kadar ters örüyorum. Son 7 ilmeğimi haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, ters sıramı tamamladım. Ön yüzdeyim. Bu sırada ön yüzden bütün ilmeklerimizi haroşalarımızda düzlerimize düz örüyoruz. Bir sıra haroşa oluşacak. O yüzden şöyle desenimden göstereyim. Ön yüzden düz öreceğiz. Tersinden de düz öreceğiz. Bir sıra e, desen geçişlerinde haroşa oluşmuş olacak. Bu altta yaptığımız gibi arkadaşlar. Altta da başlarken yaptığımız gibi. Bütün ilmekleri düz olarak örelim. Evet, düz sırasını tamamladım. Çevirdim. Tersinde de 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ilmek haroşadan sonra bir tane ters örüyorum. Bu ters şuradaki düz ilmek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası. Kenar bantının yanındaki düz ilmek olacak. 7 ilmekten sonra bir ters ördüm ve haroşa örerek ilerliyorum. Yani düz örerek ilerliyorum. Tersinden. Son 8 ilmek kalana kadar düz olarak örelim. Evet, son 8 ilmek kalana kadar düz ördüm. Karşımdaki ilmeğimi ters ördüm. Kalan 7 ilmek haroşamı da yine düz örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, ipim temlenmiş. Evet, ön yüze geçtim. Şimdi ne yapacağız? Ön yüzden bir sıra önden düz öreceğiz. Tersinden de ters örüp yine 3 tane şerit oluşturacağız. Şöyle haroşalarımı örüyorum. Yani ön yüzden bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Evet, ön yüzünü tamamladım. Çevirdim. Tersindeyiz. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve ters örerek ilerliyorum. Son 7 ilmek kalana kadar ters örelim. 7 ilmeğimizi haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, ters sırasını tamamladım. Ön yüzdeyim. Yine şerit yapacağız arkadaşlar. Şöyle 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ilmek haroşadan sonra bir düz ördüm. İpimi kendime doğru aldım. 3 ilmeği örmeden sağ işimi aldım. İpimi arkada bir düz ördüm. İpimi kendime doğru aldım. 3 ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. İpimi arkada bir düz örüyorum. Evet, desenimize bu şekilde devam ediyoruz.
İpimi arkaya aldım, bir düz ördüm. Evet, bu şekilde 3 defa ön yüzde şerit yapacağız arkadaşlar. Bilirsiniz, videoyu geriye de alabilirsiniz. Ya da yapamadım derseniz dediğim gibi ayrıyeten videosu var. Onun linkini atabilirim size. Böyle 3 defa şerit oluşturduktan sonra bir sonraki ön yüzde de deseni şeklini vereceğiz. Hatırlarsanız alttan girip ortadaki ilmeği düz örmüştük. O şekilde sonrasında da bir sıra önden düz, tersinden de e, düz örüp yani haroşa oluşturacağız. Ondan sonra ön yüzden düz, tersinden ters örülecek. Yine şerit oluşturulacak. Şeritleri de sonra deseni vereceğiz şeritlerimize. Böyle anlatılmadım sonradan ama kusuruma bakmayın. Böyle devam edecek. Düğme iliklerimizde 13 haroşa sırasında bir düğme iliği açalım. Hatta ben ikinci düğme iliğini açmayı da göstereyim size. Böyle devam edelim. Evet, bunu da söylerim zaten. Diğer düğme iliğinde buluşalım. Evet, ikinci düğme iliğini açacağım. Bakın ilk düğme iliğimden sonra 3, 6, 9, 12, 13 sıra haroşa olana kadar örmüşüm. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3 ilmek ördük. Bir doladığım sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, düğme iliğimi açmış oldum ve örgüme devam ediyorum. Örgümüze devam edelim. Tersinden de haroşa olarak öreceğiz. Bilirsiniz artık. 13 sırada bir haroşa diyorum, özür dilerim. Düğme iliği açmayı unutmayalım. Evet, gördüğünüz gibi 9 desen yaptım. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desen yaptım. Son olarak da bir sıra haroşama gittim. Bundan sonra desen yapmayacağız. Haroşaya çevireceğiz. Şöyle göstereyim. Yaka ve koltuk kesimini aynı anda başlayacağız. 7 eksiltme yaptıktan sonra sadece yakayı devam edeceğiz. Yakada eksiltmeye devam edeceğiz. O şekilde ilerleyeceğiz. Evet. 5 tane düğme iliğim oldu. Son düğme iliğini bir alt sırada yaptım. Gördüğünüz gibi. Evet, dediğim gibi son haroşa sırasını ördüm. Ön yüzdeyim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 4, 5, 6, 7 ilmek haroşadan sonra buradaki düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle bir görüntü olsun diye, gördüğünüz gibi şık bir görüntü oluyor. Tersinde öreceğiz. Ön yüzde düz ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin şöyle ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesiyorum. Çevirmeden de ikisini bir sağa doğru kesebilirsiniz. Evet, ikisini bir ördüm. Sonra haroşa örerek ilerliyorum. Desen yapmıyorum. Son 10 ilmek kalana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi 10 tane ilmeğim kaldı. Karşımdaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Burada da bir eksiltme yapmış oldum. Ne yapıyorduk? Düz ilmeğimizi örmeden sağ işimizi alıyoruz ve kalan 7 ilmek haroşamı örerek sıramı, ilk eksiltme sıramı tamamlamış oldum. Yaka burası olacak. Koltuk altı kısmı da burası olacak. Düğme iliğimizin olduğu taraf yaka olacak sağ döş için. Çevirdim. Tersinde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, 7 ilmek haroşamı ördüm. Ön yüzde düzü örmeden almıştım. Şimdi onu tersinde ters olarak örüyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Eksiltmelerimiz sadece ön yüzde olacak. Son 8 ilmek kalana kadar haroşa olarak örelim. Evet, 8 tane ilmeğim kaldı. Karşımdaki ilk ilmeğimi ters örüyorum. Ön yüzden örmediğim ilmeği ters örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Ön yüzdeyim.
Yine eksiltme yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşam örüyorum. Bu 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşadan sonra sıradaki düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Karşımda 2 ters ilmeğim var. Dediğim gibi şöyle kesebilirsiniz. Şöyle genişletip sağa doğru şöyle de kesebilirsiniz. İkisini bir örüyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Son 10 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 10 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan 7 ilmek haroşamı örerek sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. İkinci eksiltme sıramızda tamamlamış olduk. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. 3, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Ön yüzde örmediğim düz ilmeğimi tersinde ters örüyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Yine 8 ilmek kalana kadar örelim. Evet, 8 ilmeğim kaldı. Ön yüzde örmeden aldığım düz ilmeğimi şimdi tersinde ters olarak örüyorum. Ve kalan 7 ilmeğimi haroşa örerek ters sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. 3. eksiltme sıramızdayız. Yine aynı işlemi yapacağız. Her ön yüzde ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. 7 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Sıradaki düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Karşımda 2 ters ilmek var. Şöyle ikincisinin yönünü çevirip de kesebilirsiniz. Ya da direkt böyle bu şekilde ikisini bir örebilirsiniz. Sonra haroşa örerek ilerliyorum. Son 10 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 10 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Kalan 7 ilmeğimi örüp 3. eksiltme sıramı da tamamlamış oldum. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Tersinde de bilirsiniz. 7 ilmek haroşadan sonra bir tane ters öreceğiz. Sonra ortadaki ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. 8 ilmek kalasıya karşımızdaki ilmeği ters örüp kalan ilmekleri haroşa örüp sırayı tamamlayacağız. Bu şekilde eksiltme yapacağız. 3 sıra eksiltmemizi yaptık. 7'ye tamamlayalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 7 sıra eksiltmemi tamamladım. Koltuk kesimi tamamlandı. Sadece yakada 6 sıra daha kesme işlemi yapacağız. Şöyle dilerseniz işaret koyalım. Hani ben koyayım olmazsa kafamız karışmasın ne tarafta eksiltme yapacağımızla ilgili. Böyle sadece bu tarafta eksiltme yapacağız. Yani girişte eksiltme yapacağız. Çıkışta yapmayacağız arkadaşlar. Evet, orayı da anlatayım. Şimdi 24 diyorum. 29 tane ilmeğim kaldı. 6 sıra daha eksiltme yaparsak 23 ilmeğimiz kalacak. Evet. Eksiltmeyi göstereceğim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Yine düz ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Evet, sadece burada eksiltme yapacağız. 6 sıra devam edeceğiz. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada eksiltme yapmadım. Düz ilmeğimi yine örmeden aldım. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Sıramı tamamladım. Birinci yakadaki 8. eksiltmemi yapmış oldum. Tersini örelim arkadaşlar. Tersini bilirsiniz. Ön yüzde tekrar göstereceğim. Evet, ters sırasını tamamladım. Ön yüze geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6,
7 ilmek haroşadan sonra düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Böyle sırayı tamamlayayım bari. Haroşa örerek ilerliyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım ve kalan ilmeklerimi haroşa örerek sıramı tamamladım. Evet, beraber 2 defa daha eksiltme yapmış olduk. 4 defa daha eksilteceğiz. Yani ilmeklerimiz 23 tane olacak. 23 ilmek olana kadar eksiltmemizi yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 23 ilmeğim kaldı. 6 sırada eksiltme yaptım yaka kısmından. Şimdi düz devam edeceğiz. Eksiltme ya da artırma hiçbir işlem yapmayacağız. Aynı şekilde öreceğiz. Şöyle şuradan göstereyim. Buradan itibaren sayarsak 34 sıra öreceğiz. Ama kaldığımız yerden devam edersek de 20 sıra 14 sıra haroşa örmüşüm. 20 sıra haroşa daha öreceğim. O şekilde devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Buradan itibaren 34 sıra haroşa olana kadar örmüş oldum. Şimdi kesim yapacağız. Şöyle ilk ilmeğimin yönünü çevirip sol şişime aktarıp 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. Ne sıkı ne geniş, nasıl ördüyseniz o şekilde ilmeklerinizi kesin. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son ilmeğim kaldı. İpimi de biraz uzun bıraktım ki dikerken kullanayım. Şöyle bu ipimi son ilmeğim içinden geçiriyorum. Evet, sağ ön döşümü tamamlamış oldum. Şimdi sol ön döşe başlayacağız arkadaşlar. Şöyle aynı şekilde başlayacağız. İpimi aldım, ikiye katladım. 43 ilmek atarak başlayalım bu şekilde. 43 tane ilmeğimizi atalım. Sonrasında yine 5 sıra haroşa öreceğiz. 6. sıra haroşayı ön yüzde örelim. Tersinde yine beraber öreceğiz. Evet, sol döşü de 5 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. 6. haroşa sırasında ön yüzünü ördüm. Şimdi tersindeyim. Diğerini nasıl yaptıysak aynı şekilde yapacağız ama ben yine de biraz göstermek istiyorum. Şöyle 7 ilmek haroşamızı örelim. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşadan sonra bir ters ördüm. Bir ters ördükten sonra haroşa örerek ilerliyorum. Son 8 ilmek kalana kadar haroşa örerek ilerleyelim. Evet, son 8 ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi ters ördüm. 8. ilmeğimi sonra haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, düğme iliği yok. Burada yaka kısmı bu taraf olacak arkadaşlar. Koltuk kesimi de burada olacak. Evet, modelimize devam ediyoruz. Haroşa. Bütün ilmeklerimi ön yüzden düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Evet, tersinden de haroşalarımız haroşa olacak. Bu ortadaki ilmeklerim 7 ilmek haroşa, ortadaki ilmeklerim ters olacak. Bilirsiniz modelin kurulumunu. Dilerseniz videoyu başa alabilirsiniz. Diğerini yaptığımız gibi sadece düğme iliği olmayacak. Bu şekilde devam edelim. Yaka koltuk kesimine kadar ilerleyelim. Orayı göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 9 desen olana kadar ördüm.
Yaka ve koltuk eksiltmesini yapacağız beraber. Şöyle artık desenimiz yok. Sağ döşü ördüğümüz gibi aynı şekilde yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet. 7 ilmek haroşamı ördüm. Düz ilmeğimdeyim. Onu örmeden sağ işimi aldım. Şöyle örmeden sağ işimi aldım. Sıradaki 2 ilmeğin şöyle ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Evet, ikisini bir ördüm ve haroşa örerek ilerliyorum. 10 ilmek kalana kadar örelim. Gördüğünüz gibi son 10 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Düz ilmeğim var. Onu ön yüzde yine örmeden sağ işimi aldım ve kalan 7 ilmeğimi haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Tersinde yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7. Örmeden aldığım ilmeğimi tersinde 8. ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine haroşa örerek ilerliyorum. Son 8 ilmek kalana kadar haroşa örelim. Evet, 8 ilmek kalana kadar ördüm. Ön yüzde örmeden aldığım ilmeği tersinde ters ördüm. Yani karşımdaki ilmeği ters ördüm ve kalan ilmeklerimi haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İkinci eksiltme sıramdayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7. Düz ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ilkini örmeden alıyorum. İkincinin yönünü çevirip şöyle sağa doğru genişletip ikisini bir örüyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Son 10 ilmek kalana kadar örelim. Evet, 10 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 7 ilmek haroşamı örüp ikinci eksiltme sıramı, ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Evet, tersini bilirsiniz. Sadece bu örmeden aldıklarımızı ters öreceğiz. Diğerleri haroşa olacak. Böyle 7 sıra eksiltme yapalım. Sonra yaka oyuntusuna devam edeceğiz. Evet, eksiltmelerimi tamamladım. 7 sıra ön yüzde eksiltmemi yaptım. 29 tane ilmeğim kaldı. Ön döş bu taraf olacak arkadaşlar. Oraya işaret koyalım isterseniz, kafamız karışmasın ilk önce. Şöyle artık koltuk altında eksiltme yapmıyoruz. Haroşa örerek ilerliyorum. 7 ilmek haroşadan sonra düz ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım ve haroşa örerek yine ilerliyorum. Son 10 ilmek kalana kadar. Şöyle hızlıca öreyim. Gördüğünüz gibi son 10 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Ve sırayı tamamladım. Evet, dediğim gibi sadece işaret koyduğumuz tarafta burada eksiltme yapacağız. Burası koltuk altı olacak. 23 ilmek kalana kadar eksiltmelerimize devam edeceğiz, eksiltmemize. Tersinde yine aynı şekilde örüyorum. 7 ilmekten sonra
8. ilmeğimi ters ördüm. Son 8 ilmek kalasıya yine 8. karşındaki ilmeği ters örüp haroşa örüp sırayı tamamlayacağım. Sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, ters sıramı tamamladım. Ön yüzdeyim. Yine yaka kısmında eksiltmeme devam edeceğim. İkinci yaka kısmında ikinci eksiltmem olacak. 2 diyorum ama 7 ilmekten sonra ikinci eksiltmem olacak. Evet, haroşa örerek ilerliyorum. Son 10 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 7 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamladım. Evet, bu şekilde her ön yüzde bu işaretlediğimiz yerde, yani burada 10 ilmek kalasıya öreceğiz ve 2 ilmeğimizin ikisini bir örüp eksiltmemizi yapacağız. Böyle dediğim gibi 23 ilmek kalana kadar eksiltmemizi yapalım. Evet, gördüğünüz gibi 23 ilmek kalana kadar eksiltmemi yaptım ön döşten. Şimdi düz bir şekilde devam edeceğim. Artık eksiltme yapmayacağım. Toplamda 34 sıra haroşa olana kadar. Evet, düz ilmeğimi yine örmeden aldım. Yedi ilmek haroşamı örüyorum ortadaki. Yine düz ilmeğime geldim, örmeden aldım. Son 7 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, sağ ön döşü yaptığımız gibi arkadaşlar. Buradan itibaren 34 sıra haroşa olana kadar örelim. Sonra kesimini yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi bunu da tamamladım. Buradan itibaren 34 sıra haroşa oldu. Şimdi kesim yapıyoruz. Evet, ilk ilmeğimi yönünü çevirdim. Sol şişime aktardım. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, bu şekilde ilmeklerimizi tamamen keselim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son ilmeğim kaldı. İpimi kesip son ilmeğimin içinden ipimi geçiriyorum. Evet. Sol döşümüzü de tamamladık. Şimdi arkaya başlayacağız. Arka içinde şöyle göstereyim. Bu şekilde olacak arkamız. Böyle 79, benimle aynı sayıda yapanlar 79 ilmek atarak başlayacağız. İpimi ikiye katladım. Evet, 79 tek sayı ilmeklerimizi atalım. Bu şekilde. Sonrasında 5 sıra haroşa örelim. Önleri yaptığımız gibi 5 sıra haroşa örelim. 6. sıra haroşanın da ön yüzünü örelim. Tersini yine birlikte öreceğiz. Evet, arkası için ilmeklerimi attım. 5 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. 6. haroşamın da ön yüzünü ördüm. Şimdi çevirdim. Tersindeyim arkadaşlar. 6. haroşa sırasının tersindeyiz. Şöyle 7 ilmek haroşa örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşadan sonra bir tane ters ördüm. Evet, bir ters ördük. Sonra haroşa örerek devam ediyoruz. Son 8 ilmek kalana kadar haroşa olarak örelim. Evet, son 8 ilmek kalana kadar ördüm. Karşındaki ilk ilmeğimi ters ördüm ve kalan 7 ilmeğimi haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, çevirdim, artık desenimize başlayacağız.
Ne yapıyorduk? Önden haroşa 7 ilmek haroşamı örüyorum ve düz örerek ilerliyorum. Evet, bu sırada haroşayı düz örenler bütün ilmeklerimizi düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, ön yüz sırasını tamamladım. Çevirdim. Tersindeyim. Tersinde haroşalar haroşa olacak. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 4 5 6 7 7 ilmek haroşadan sonra son 7 ilmek kalana kadar ters örüyorum. Evet, son 7 ilmeğimizde haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, ters sırasını tamamladım. Ön yüzdeyim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3 4 5 6 7 ilmek haroşamı ördüm. Bir düz ördüm. İpimi ön aldım yine. 3 ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıp bir düz örüyorum. İpimi öne aldım. 3 ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıp bir tane ilmeğimi ördüm. Evet, artık bilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde desenimize devam ediyoruz. Koltuk altı eksiltmesine kadar böyle desenimizi yaparak ilerleyelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi arkayı da 9 desen olana kadar ördüm. Koltuk altı kesimine, eksiltmesine başlayalım. Evet. Burada her iki tarafta koltuk altı eksiltmesi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Sıradaki düz ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 8. ilmeğimi yani düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir 9 ve 10. ilmeği ikisini bir sağa doğru kesiyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, son 10 ilmek kalana kadar örelim. Evet, 10 ilmek kalana kadar ördüm. Karşındaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sırada düz ilmeğim var. Onu örmeden sağ şişimi aldım. Kalan 7 ilmek haroşamı örüp birinci eksiltme sıramı tamamlamış oldum. Çevirim bu şekilde her ön yüzde eksiltmemizi yapacağız. Yine 7 koltuk altı için 7 eksiltme yapacağız. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 7 ilmekten sonra bir tane şöyle 3 6 7 ilmekten sonra bir tane ters örüyorum ve haroşa örgüme devam ediyorum. Evet, son 8 ilmek kalınca bir tane ters, kalan ilmekleri de haroşa örüp sırayı tamamlarsınız artık bilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde 7 sıra eksiltmemizi yapalım her ön yüzde. Sonrasını yine göstereceğim. Evet, eksiltmelerimi tamamladım. Bundan sonra eksiltme yapmadan devam edeceğim. 26 sıra öreceğim. Yine buradan itibaren haroşalarımızı sayarsak 34 sıra haroşa olana kadar öreceğiz. İlmeklerim de 65 tane oldu arkadaşlar. 14 ilmek eksilttik. 65 tane ilmeğim var. Bundan sonra eksiltme yapmıyorum. Yine buradaki düz ilmeğimi örmeden aldım ön yüzde. Sonra yine haroşa örerek devam ediyorum. Evet, dediğim gibi 34 sıra haroşa, toplamda buradan itibaren 34 sıra haroşa olana kadar düz bir şekilde devam edelim. Sonrasını yine göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 34 sıra olana kadar ördüm. Şimdi kesim yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz artık ama şöyle
İlk ilmeğimi örmeden aldım, onu sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Evet, ilmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, gördüğünüz gibi arkanın da kesimini tamamladım. Arkada bitirmiş olduk. Şimdi parçalarımızı birbirine dikeceğiz. Şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Ters tarafı yukarı bakacak şekilde. Diğer parçalarımı da alıyorum. Şöyle sol döşünü yerleştireyim. Bu şekilde sağ döşümü de aldım. Şöyle böyle dikeceğiz arkadaşlar. Evet. Ön yüzden dikelim. Tersinden dikmeyelim. Şöyle hazır şöyle duruyorken ipime iğnemi geçireyim. İğneme ipimi geçireyim. Ters söyledim, kusuruma bakmayın. Evet, şöyle tutuyorum iki parçayı. Dış telleri alacak şekilde dikeceğim. Şöyle bu tarafa geçelim. Böyle. Karşılıklı dış tellerini alarak dikelim. Eminim bilirsiniz. Evet, böyle denk gelecek. Zaten buraya kadar dikelim. Sonrasında ipimizi keselim. Diğerini de şöyle böyle çevirip böyle bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Burayı da dikelim. Sonra koltuk altı dikimini göstereceğim. Evet, omuz kısımlarını diktim gördüğünüz gibi. Hatta bu tarafı da diktim. Şöyle göstereyim. Burayı da beraber dikelim. Şöyle çeviriyorum. İpimi aldım. İğnemi aldım daha doğrusu. Şöyle karşılıklı düğümü saklamak adına şuradan geçeyim. Evet. Şöyle haroşa tellerini alarak dikeceğim. Yine ön yüzden dikiyorum. Haroşa tellerini bakın bu şekilde giriyorum. Karşıdan da haroşa teline giriyorum. Böyle. Çok da sıkı çektirmeyelim. Evet, böyle haroşa tellerini alarak dikeceğiz. Nereye kadar dikeceğiz? Buradaki ilk sıra ya da ikinci sıra haroşaya kadar şöyle. Şuraya kadar dikeceğiz. Bir sıra haroşa ördükten sonra kesme işlemi yapmıştık. Buraya kadar gelelim. Evet. Dediğim yere kadar geldim. Şöyle şuraya kadar diktim. Buradan aşağıya iniyorum. İç kısmının görüntüsü de bu şekilde oluyor. Şöyle burada düğüm atacağım. Şöyle aradan ipimi yürütüp kesiyorum. Bitti. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şöyle. Evet, şöyle düğmelerimizi ilikleyelim.
Evet, şöyle. Gayet güzel oldu. Evet. Şöyle santim olarak da vermek istiyorum arkadaşlar. Evet, şöyle boyunu ölçeyim. 36 santim boy oldu arkadaşlar. 36 santim en olarak 28 santim diyelim. Gördüğünüz gibi omuz kısmı, omuz genişliği şöyle 7,5 santim. Şöyle kol altına kadar da 23,5 santim. Şöyle başka göstermediğim yer yok sanırım. Şöyle şurayı da göstereyim, kol kesimine kadar da 12 santim diyelim arkadaşlar. Böyle çok hoş, çok güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Şöyle tersini de göstereyim. Tersi de bu şekilde. Arkası ters diyorum. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz. Bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorum kısmına istiyorum yazarsanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorum desteklerinizi esirgemeyin. Daha çok kişiye ulaşması için mutlaka yorum yapmıyorsanız bir gül bırakın, bir kalp bırakın arkadaşlar. Çok çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.